Bazen derler ya insanın bir aşkı olur, bir tutkusu olur. Benim köyüm benim aşkım. İlk nereden çıktı bu fikir? Duvarlara resim yapmak. Benim çocukluk hayalimdi. Mutlaka üniversite okuyacağım. Mutlaka ben bu köyü tanıtacağım. Kafe yok, tabelası Kafe var. yok, sadece tabelası var. Hoca Nasrettin'de hani kapısı yok da kapısının kilidi var ya, evet. Aynı. Ben de duvarlara geçiyorum. Hadi dediler bana, delirme, vallahi dedim delireceğim. İnsanlarda bir korku var. Duvara yazı yazmak dik bir duruştur. Bir mesajdır. Tabii mesaj vermemiz lazım diye yazdım. Çiçek evrensel bir dil. Yani barış dili, sevgi dili. Hedefinize ulaşabildiniz mi? Yani bir şeyleri değiştirebildiniz mi burada? Şu an bizim köyümüz artık bir marka. Evet. Yani şu an Germiyan dediğin zaman veya Ege'de gezilecek yerler dediğin zaman bizim köyün adı çıkıyor. Ya bizim ülkemizde sanat çok fazla anlaşılan bir şey değil. Her şeyin bir altyapısı var. Ben çocukluğumdan beri çizerim. İnsanın kültüründen uzaklaşmaması gerek. Yozlaşma işte o zaman başlıyor. Yaşadığın şeyden haz almayı bileceksin ya da sevdiğin işi yapacaksın. Bu kadar basit. Okuyanlara bak, işte ya çobandır, ya inşaattadır, ya tarladadır, ya zordadır, onlar okuyor. Ailenin çocuğa verebileceği en güzel şey sevgiyi, merhameti, vicdanı, insanlığı öğrensinler. Toplumları zaten nasıl bozuyorlar? Hep aileyi bozarak. Bu bilgi birikimine, bu donanıma nasıl kavuştunuz? Çünkü geçmişini bilmeyen geleceğini kuramaz. Tekme vurulan bir şey olmayın. Bir ağırlığınız olsun. Hani adam sana tekme de vursa ayağı acısın. Bir kere insan kendine değer verecek. Sen kendine değer verirsen, sen kendine saygı duyarsan karşındaki de sana saygı duyuyor. Köylüler toprağını satıyor. Şu dağın tepesinde ev olur ama bu topraklar gittikten sonra tarım olmaz dağın tepesinde. Gelecek teknolojik olarak yazılımda ama gelecek yine de ne olursa olsun tarımda. Adını deliye çıkarmak bence çok akıllıca iş. Ona şimdi çok dokunmuyorlar deliyim diye. Nurhan ablacığım merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim Allah'a şükür, sizi sormalı. Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Germiyan köyündeyiz. Ben köyünüzden geçerken duvardaki resimler çok ilgimi çekti. Sonrasında hikayesini araştırdım ve sizi buldum. Bu resimlerin kaynağı sizmişsiniz. Sizin sayenizde olmuş ve bu köyü tanıtmak için, biz de buradayız demek için sanata başvurmuşsunuz. Bu benim çok ilgimi çekti. Nurhan Erden, kendinizi birazcık tanıtır mısınız? Söz Aynen sizde. dediğiniz gibi Nurhan Erden. Bu evde doğdum ben, bu köyde doğdum. 1962 yılının Şubat ayında burada yaşadım ve ben hani bazen derler ya insanın bir aşkı olur, bir tutkusu olur. Benim köyüm benim aşkım. Ben çok seviyorum köyümü ya. Çünkü benim bana ait. Evet. O yüzden. Mesela bana hep dedikleri şey, sen de deli misin, ne uğraşıyorsun? Ya diyorum, benim köyüm burası. Mesela ben okula gittiğim zaman bile hep soruyorlar, nerelisin? Hiçbir zaman için işte Çeşmeliyim, İzmirliyim demedim. İlk önce Germiyan, Germiyan'ı bilmedikleri için mecburen çizimli yap diyorlardı. İşte Çeşme'nin Germiyan köyü. Çeşme de İzmir'e bağlı. İşte İzmir, Çeşme, Germiyan. İlk nereden çıktı bu fikir? Duvarlara resim yapmak. Benim çocukluk hayalimdi. Mutlaka üniversite okuyacağım. Mutlaka ben bu köyü tanıtacağım. Hani bir şeye insanın gönül vermesi veya insanın kendine inanması çok önemli. Bizim köyün içinden yol geçiyor. Her köyün içinden yol geçiyor ama gittiği yer önemli. Taşıdığı insan önemli veya işte çok kullanılan bir yol mu bu değil mi, o önemli. Şimdi bizim köyümüz sahile yakın bir köy. Kenarından, sağından solundan da geçmiyor. Köyün göbeğinden geçen bir yolla sahile bağlanıyor. Biz şimdi bu insanların hani tamam işte egzoz dumanını da çekiyoruz, gürültüsünü de çekiyoruz, trafik çıkışı onu da çekiyoruz. Hiçbir faydalanma yok. Şimdi bizim artık yaşımız da belli bir yaştayız. Tarımdan turizme geçeceğiz. Ne yaparız? Böyle arkadaşlarla, ailecek ama eşleriyle birlikte toplandık. Ne yapabiliriz? Bir 5-6 aile diyelim. Turizme geçeceğiz ama nasıl yapabiliriz? Şimdi gelen geçenlerin dikkatini çekmek için kafeler, işte kahvaltı yerleri, bir şeyler yapalım. Çay içme yerleri, kahve içme yerleri. İyi tamam güzel, ne yapalım? Ben hep diyorum. Hoca Nasrettin'lik biz Türklerin geninde var ya, arkadaşlarla konuştuk. Ahşap boyamacılardan çağıralım, tabela yazalım. Şimdi ben de ahşap boyamayı başka bir şey zannediyorum. Yani ben boyama konusunda yani kendime güveniyorum. Yani öyle çok eğitimli değilim, profesyonel de değilim. Ondan sonra her neyse ahşap boyama için insanlar geldi. Ha bu böyle miydi dedim. Ha dediler işte bu böyle boyayacağız. Her neyse birkaç boyadık. Hoca Nasrettin gibi dedim işte. İlk önce tabelaları yazdık astık ama hiç kimsede ne sandalye, ne masa, ne çaydanlık, ne bardak hiçbir şey yok. Biz tabelaları yazdık astık. Kafelerimiz var çok şükür. Kafe yok, tabelası var. Kafe yok, sadece tabelası var. Hoca Nasrettin'de hani kapısı yok da kapısının kilidi var ya, evet. Aynı. Bizim de onun gibi bu sefer dedik yani bir tarzımız olsun. Ahşap sandalyeler hani köye uysun. Hani bu eski kahveci sandalyelerinden olsun. Bir tarzımız olsun. İyi tamam, ne olacak? Sandalye alacağız. Ama dedim ben ham sandalye istiyorum, boyalı istemiyorum. Onları boyayacağım. Ben de böyle plansız programsız yaşayan bir insanım. Hiç yüzüm ne tarafa dönürse o tarafa doğru yaşarım. Hiç öyle planlı olmadım çok şükür. Ya seviyorum böyle şahsla münasır olmayı, böyle doğaçlama yaşamayı. Her neyse işte sandalye boyayacağım ama hani boyayacağım deyince de herkes zannediyor ki sarı, mavi, yeşil, pembe nasıl rengarenk boyayacağım.
Sandalyeler geldi. Bu sefer ben diyorum ya çok böyle hazırlıksız bir insanım. Bu sefer boya yok, fırça yok, hiçbir şey yok. Ya ben dedim çocuğa çabuk sulu boyanın fırçalarını getiriyorsun bana. Sulu boyasını getirdi. İşte 5-6 numara yuvarlak bir fırça getirdi. Sulu boya fırçası. Onlarla birkaç tane sandalye boyadım. Bana dediler ki aynı dediler at arabası gibi oldu. Keşke dedim o at arabalarından olsaydı. Ondan sonra birkaç tane boyadım. Benim hoşuma gitti de millet çok beğenmedi falan. Her neyse. Hani böyle insanlar çakar ya, ben dedim ki şöyle bir çaktı bana. Ben dedim duvarlara geçiyorum. Hadi dediler bana, delirme vallahi dedim, delireceğim. Hayır, ilk söyledikleri laf şu: sen deli misin? Ben dedim TSL deliyim. Ben bu işi yapacağım. Göreceksin dedim, bu insanlar buralara girecek. Ama elimde de başka renk yok ha, bir tek maviler var. Şu karşı duvara başladım. İlk kuşları yaptım. Sonra bizim karşı komşumuz kalp krizinden öldü. Onu da çok severdik, burada evi yaparken filan hep birlikteydik. Onun anısına işte bir kalp çizdim. Allah rahmet eylesin. Adını yazdım. Ondan sonra bir de eski Türk filmlerindeki şey çok etkilerdi beni. İşte İstanbul Hatırası vardı ya. Evet. Çok hoşuma giderdi. Ve insanlarda o zaman masumiyet vardı ya. Böyle bir eş bile olsa, evli olsalar, nişanlı bile olsalar, hani böyle bir duruşlarında bile bir asalet, bir masumiyet vardı. Şimdiki gibi değildi yani. Evet. Her neyse onun için mutlaka dedim oraya bir demet çiçek yapacağım. Kurdelesi olacak. Bu Germiyan hatırasını yaptım. O zaman şu an hiç kimse kalmadı köy. Çok ölen oldu ya. Bu dediğim 2015-16, 15 senesi falandı galiba. O Germiyan hatırasını çiziyorum. Orada yaşlılar oturuyordu. Demet çiçeği bitirdim. Üstüne Germiyan hatırası yazıyorum. Dediler ki bana köyün adını niye yazıyorsun? Ya dedim buraya resim çekilenler ne bilsin neresi olduğunu. Buranın hani Germiyan olduğunu bilmeleri için Germiyan hatırası yazıyor. Bitirdim, en son küçücük bir adımı yazıyorum Nura derken. Niye adını yazıyorsun, biz söyleriz gelenlere. Ya dedim siz burada 7-24 nöbet mi tutacaksınız? Yani her dediğin herkes de bir imzası olur. Tabii. Her neyse işte inanmadılar. Bak dedim buraya insanlar gelecek. Arabayla geçiyorlar ya köyün içinden. Orası da tam yola karşı geliyor. Şoförlük yapan kadın veya erkek her neyse. Bir tanesi dedim nasıl olsa biri bir gün bakmasa, 2 gün bakmasa, 3 gün biri bakacak dedim, görecekler. Bir gün girmese, 2 gün girmese, 3. de 4. de çatlar dedim. Girer mutlaka evet. Bir resim çekilir. Çünkü duvarlara geçince insanlar tepki gösteriyor. Resim yapıyorsunuz, sanat, bir de üstüne yazı yazıyorsunuz. Yani bir ileride daha farklı yazılar, daha farklı anlamlar da olmuş. İnsanlarda bir korku var. Duvara yazı yazmak dik bir duruştur. Bir mesajdır. Tabii mesaj vermemiz lazım diye yazdım. Ondan sonra işte Germiyan hatırası ama gerçekten İstanbul Hatırası'ndan o Yeşilçam filminden etkilendiğim için yazdım. Sonra her neyse o bitti. İnsanlar başladı resim çekmeye. Bana işte yapma deli misin diyenler başladı. Bize de boya. Hani bizim duvarlara da yap geçti. Ya burası diyorum ya, ilk başta çok yadırgamalarının sebebi ne olursa olsun burası bir köy. Veya işte şehir bile olsa hani insanlar çok görmedikleri şeyi böyle birden kabul etmelerini beklememek lazım. Çok yadırgayanlar başladı bana da çizdirmeye. Valla çizerim dedim. Önce şartım var, herkes evini bana da edecek, ondan sonra biz dedim klip çekmiyoruz. Klip çekenler yıkık dökük yer arıyor ya. Evet. Bizimkisinin dedim temiz olması lazım ki yaptığımız görünsün. Ve ben yaptıklarımda en çok şeye dikkat ediyorum. Bizim kültürümüzü yansıtması lazım. Ben grafitici çocuklar da geldi. Onlara da dedim. Bak ben mesela kendime çizdirikçi diyorum. 2 çizdirik atıyorum duvarlara diyorum. Çünkü bu yaptıklarımız bize özgü olmalı. Ressam demiyorsunuz. Demiyorum. Ben ressam değilim ya. Resim farklı bir olay. Benim yaptıklarım desen zaten. Ben zaten halk eğitimde de çok kurslara gittim. Kendim de 3 sene nakış hocalığı yaptım. Hani bunlar gerçekten de desen. Hani işte bizim başörtümüzde olan bir desen. Bir kahve fincanında olan bir desen. Bir yemek tabağında olan bir desen. Veya ne bileyim eskiden kalmış anamızdan, babamızdan, anneannemizden, dedemizden kalmış kültürel miras bunlar. Camideki çiniler. Bunlar hep bize ait şeyler. Veya ne bileyim bir halıdaki desen. Bizim kültürümüz olması önemli ve ben her zaman diyorum, bana neden özellikle çiçek diyorlar? Bak dedim, birine ev versen ya oda sayısını beğenmez ya semtini beğenmez. Birine araba versen ya rengini beğenmez ya markasını beğenmez. Birine bir demet çiçek verdin mi, sadist değilse kimse bana niye papatya verdin de gül vermedin demiyor. Yani severek kabul ediliyor. Çünkü çiçek evrensel bir dil. Yani barış dili, sevgi dili. Yani güzel bir şey. Bilmiyorum. Yani evet. Bir şey annelerimiz veya işte ne bileyim biz kendimiz bile olsa temizlik yaparız, bitiririz, ne deriz? Oh mis gibi oldu, çiçek gibi oldu deriz. Çünkü bizim kültürümüzde var. Sadece bize de ait değil. Bu bence dünyada bütün herkesin kültüründe olan bir şey. Nafiz gidiyor mu? Çay iç öyle git. Ama Hüseyin gelecekmiş. Bekletmedim. İyi hadi tamam. Tamam. Herkesin bir dünyası var. Ne yapacağız? Beli arıyor herhalde, belini sarmış. Zor meslek. Vallahi yaşlılık zor zanaat diyorum. Dünyadaki en zor şeylerden bir tanesi yaşlılık. Aklın eriyor, vücudun yetişmiyor. Mesela çocukken çocuğun bedeni çalışıyor fakat aklı çalışmıyor. Belli yaştan sonra da aklın çalışıyor ama bedenin çalışmıyor. Evet. Hani 2. çocukluk diyorlar ya yaşlılığa.
İşte her neyse onun için diyorum ki çiçek evrensel bir dil ve biz şeyle büyüdük zaten. Yani ailece biz çiçeği çok seviyoruz. Hele benim babam çiçek hastasıydı. Ya güzel bir ailede, naif bir ailede büyümüşüz. Ben her zaman onlara teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Babam şey yapardı. Çiçek toplar getirirdi anneme. Hani bunu vermek bile bir sanat. Şimdi yaş günü oluyor veya evlilik yıl dönümü oluyor. Adam getiriyor karşısına. O ne ya? Getirirken vermenin bir usulü, adabı var. Şu çiçek de mi? Yapıyor. Öyle değil işte. Onu diyorum. Şöyle yapar. Hanım, karısını seven adam karısına çiçek getirir. Buyur hanım. Biz böyle büyüdük. Biz böyle bir ailede büyüdük. Ve bu çiçeğin bana göre diyorum ya işte evrensel bir dil ve onu onura etmek. Belki çok bir şey almaya gücü yoksa bile bir çiçeğe gücü yetiyordur. Onu veriyor. Diyorum ya bu çok özel bir şey. Biz öyle şeylerde büyüdüğümüz için bana göre çok kıymetli. O yüzden diyorum ya ben hep çiçek özellikle kullanıyorum. Bir de insanların sevdiği bir şey çiçek ya. Evet. Ne bileyim her yerde geçerli, yani geçer akçe derler ya onun gibi. Yani geçerliliği olan bir şey. Bir şeyleri değiştirebildiniz mi burada? O kadar bilinçsiz insanlar var ki yani senin yaptığının ne anlama geldiğini bilmiyor. Onun evi daha kıymetli oluyor senin yaptığından. Bilen var ama gerçekten de bunun ne anlama geldiğini kavrayamayanlar da çok. Tamam ben diyorum bak tamam yapılması gerekiyorsa ben birlikte çalışalım. Çünkü ben bunu şablonla çalışmıyorum ki. Mesela şablonu dayarsın. Aynısını bir daha çizersin. Öyle bir şansımız yok. Ben bunu o anda ne hissettiysem ona göre yapıyorum. Hani bu resimlerin bence en büyük enerjisi benim enerjimin geçtiğine inanıyorum ben. Evet. Ben bunu çünkü severek yapıyorum. Severek yapılan her şeyin daha güzel olduğuna inanıyorum ben. Severek yaptığım için böyle bir değer katmaya çalıştığım için bana göre güzeller. Bilmiyorum birçok kişi de beğeniyor zaten ama ya bunu bir badanadan daha aşağı görenler de var. Acaba şey mi? Siz hedefinize ulaştınız, sesinizi duyurdunuz, başarılı oldunuz ve biraz meyve veren gibi geliyor bana. Egolar tabii ki her zaman var. Egolar ortaya çıktı gibi geliyor. Meyve veren ağaç taşlanır. İşte bakın şöhret oldu. Ben zannetmiyorum ki siz şöhret olmak için yaptınız bunu. Yok be ya ne alakası var? Şöhret olduğumda Allah aşkına bir karış boyum mu uzadı? Yoksa kangurular gibi kuyruğum mu çıktı benim? Yok. Ya da köyün tapusunun anahtarını mı verdiler size? Hiçbir şey yok. Ben daha çok onlardan zor çekiyorum hala. Ben mesela işim olmadığı zaman yine tekrar gidip onları canlandırıyorum. Yeniden onlara boyamaya çalışıyorum. Ben ona kendi yani özel şahsi zamanımdan harcıyorum. Tabii. Gerekirse boyamdan harcıyorum. Gerekirse işte ne bileyim para bile harcıyorum. Ben bunları yapmak zorunda değilim. Ben herkese diyorum. Aynen şu şekilde söylüyorlar. Biz onun üstünü kapatsak sen yine yaparsın. Bak diyorum sizin anlamadığınız şu. Ben bunları yapıyorum. Köye katkı olsun diye, köyü tanıtmak için, köye bir faydam olsun, köyümü sevdiğim için. Ama bunları ben yapmak zorunda değilim. Siz bunu dedim anlamıyorsunuz. Tamam yapıyor ama zorunda değilim. Hani böyle ne bileyim hani bir köyün temizlikçisi olur veya işte hizmetlisi olur. Maaşını alır yapar. Ona dersin ki yapmak zorundasın. Ama ben bunları yapmak zorunda değilim. Ben senden para mı alıyorum? Yok. Tabii. Ben senden bir şey mi bekliyorum? Yok. Senin duvarına bir şey değer kattıysan bana bir faydası var mı? O da yok. Muhtemelen zaten yani. Bu köydeki evlerin değeri artmıştır. İlgi artınca genelde öyle olur. Ya şu an düşünebiliyor musun? Şu an bizim köyümüz artık bir marka. Evet. Yani şu an Germiyan dediğin zaman veya Ege'de gezilecek yerler dediğin zaman bizim köyün adı çıkıyor. Tur kapsamına girdi, gezilecek yerler arasına girdi. Bu öyle kolay bir şey değil. Kendinden olmadı. Bu 700 yıldır bizim insanımız bu köyde yaşıyor. Buraya gelip yerleşmişler. Niye 700 yıldır duyulmamış bu köy? Siz bir adım attınız, bir kıvılcım yaktınız. Bir kişinin yapmış olduğu bir hareket çığ gibi büyüdü ve bir şeyleri değiştirdiniz. Sanatla. Ben de ona diyorum. Sanatın gücü çok önemli. Çünkü sanat diyorum ya evrensel bir dil. Bir mesajın vardır anlatırsın. Mesela bana diyorlar ki tuvale niye çalışmıyorsun? Tuvale çalıştın. Ya bizim ülkemizde sanat çok fazla anlaşılan bir şey değil. Herkes işte ne bileyim boğazının derdine mi düşmüş, ekmek derdine mi düşmüş veya işte farkındalık yok yani. Yozlaşma da var. Hani sanata olan değer de yok. Bir sürü insan hayır okuduğunu yazdığını zannedenlerde bile bir şey yok. Bakıyorsun gençlere işini bıraktı mı, işi bitti mi müze gezmiyor. Bir resim sergisi gezmiyor, bir heykel sergisi gezmiyor. Ne yapıyor? Doğru direkt AVM'ye. Oradaki kafede takılıyor. Ne oluyor? Sanki prestiji artıyor. Yok öyle bir şey yok aslında. Ben bunu gelenlere de anlatıyorum, size de anlatayım. İşte 2016 yılıydı herhalde. Afyonluymuş adam. Siz yaşlarda belki daha genç bilmiyorum. 2 tane küçük çocuğu vardı, kız çocuğu. Eşini almış, çocuklarını almış geldi. Gerçekten o beni çok etkiledi ve her anlattığımda gözüm dolar. Bak yine yani o duyguyu hissediyorum. O adamın bana gelmesi bana göre çok kıymetli. Çünkü o adamın çocuğu artık büyüdüğü zaman bir sergiye gider. Bir ne bileyim müzeye gider veya bir sanat etkinliğine gider. Veya bir sanatın ne kadar önemli olduğunu bence fark eder. Ve o adam inşaat işçisi. Yani gündelikle çalışıyordur. Yövmiyeyle çalışıyordur. Ya da işte ne bileyim elinin emeğiyle geçinen bir insan. O insanın buraya gelip beni ziyaret etmesi bana göre bütün gelenlerin
bir tarafa, o bir tarafa. O kadar kıymetli bana göre. Çünkü benim için orada o çocuğuna mesaj verilmesi önemli. Çünkü o çocuk babasından onu gördükten sonra bak ben ne dedim? Bir çiçek vermenin bile adabını ben ailemden öğrendim. O da o babasından gördüğü, annesinden gördüğü şeyin farkında olmadan bile o insan işleniyor çünkü. Ne olacak? Onu o ileride kullanacak. İşte diyorum ya, bir sergiye gidecek veya bir sinemaya, bir tiyatroya, bir etkinliğe gidecek. Belki o da çizecek. Belki o da çizecek. Böyle anılarımız da var. Evet. Bunun tanınmasını da anlatayım o zaman başlamışken. Bu adam beni her sefer ağlatıyor. Adam beni görse tanımaz, ben adamı görsem bir daha tanımam. Ondan sonra işte bizim bu yaptıklarımız da hani ben de sosyal medyanın azizliğine uğradım. Yani kötü anlamda demiyorum, kötü, iyi anlamda. Şimdi yıl 2016 bizim festivalimiz oluyor Ekim'in ilk haftasında. Eylül'ün 28'iymiş, hiç unutmuyorum. Çiziyorum. Şurada arkada var ya bay bayan kuşları. Aynı onun gibi ana caddede çiziyorum. Sen ondan sonra çizimle git. Yok dedim, bana dokunmuyorsun, anca yetiştiririm ben. 2 gün kalmış festivale, yetiştiremem. Ben de ama tam gaz çizmeye çalışıyor. Birisi dedi ki Nurhan abla resmini çekebilir miyim dedi. Çek dedim ama benim bakmaya bile fırsatım yok. Ben devam çizmeye. Ondan sonra merdiven tepesindeyim. Ondan sonra Aslı Albayrak var. O da dedi ki Nurhan abla ben de çekeceğim dedi. Çektim ona da, o da çekmiş. Kadın kendi sayfasında yayınlıyor. Bir kere de 1000 kişi beğeniyor. Sonra bir 5000 kişi beğeniyor. Aynı resmi Cezmi Kalorifer sayfasında yayınlıyor. Bir gecede 86.000 kişi. Akşamına gelmiş halamın torunları diyor ki Nurhan abla efendim. Fenomen oldun. Seni diyorlar Cezmi Kalorifer yayınlamış. Bende telefon da yok o zaman. Tam ben köyden indim şehre. Her neyse işte o bir gecede 86.000 kişi tıklayınca hemen aradı. İlk haber Türk aradı. Nurhan Hanım siz misiniz? Benim işte çekime geleceğiz, gelebilir mi? Gel onlara. Arkasından İhlas Haber Ajansı aradı. Sabahına Doğan Haber Ajansı hiç haber bile vermeden. Biri kamerayı koymuş, biri mikrofonu almış geldi. Sizlerden çıktınız, biz de geldik. İyi, siz de hoş geldiniz. Ondan sonra işte 2016'nın başından 15'ine 20'sine kadar bütün haber kanallarına çıktık, televizyonlara. Ya bütün kanallar geldi gitti çektiler. Evet. Ondan sonra zaten bu iş patladı gitti. Yoksa yani sadece bunları yapmış olup da kalsaydı zaten çok ne kadar yoldan geçen bilecekti. Hani sosyal medya ve işte basın çok önemli. Gerçekten çok önemli. Ve ben bunu yaparken de dedim insanlara bak buraya gelip resim çekilecekler ve dedim bu ses getirecek. Neden dediler? Bak dedim Türkiye'de böyle bir köy yok. Tamam büyük şehirlerde bir sokakları boyuyorlar biliyorum görüyorum ama dedim köy olarak yok. Ve bunu dedim köyden benim gibi birisinin işte başörtülü şalvarlı birini yapmış olması da insanların dedim dikkatini çekecek. Köyden birinin akıl etmiş olması da dikkatini çekecek. Şimdi bana zaten bu banko soru herkesi sordu. Nereden aklıma geldi? Hani özellikle düşünülmüş yapılmış bir şey değil. Hani bu gerçekten hani su akar yolunu bulur faslı oldu. Evet. Kendi kendine gelişti. Kendi kendine gelişti. İlgi çekti. Ama ve amacına ulaştı. Amacına da ulaştı ve şu da var. Bana diyorlar çizgilerin çok güzel ama dedim hani ben yarın doktor olacağım olma şansım yok. Ben yarın mühendis olma şansım var mı? Yok. Yarın işte ne bileyim veteriner olacağım olabilir misin? Veya ne bileyim yarın inşaatçı olacağım olabilir misin? Yok. Her şeyin bir altyapısı var. Ben çocukluğumdan beri çizerim. Benim amacım vardı mutlaka bu köyü tanıtmak. İşte Allah bir şekilde yolunu açıyor. Sen bir amaç tutarsan, bir şeye sarılırsan, ona değer verir, onun üstüne gidersen mutlaka bir şeyler oluyor. Çok önemli bir şey soracağım. Şimdi zor olmasa bildiğim yerden olsun. Tamam. Eminim ki çok güzel bir cevap vereceksiniz. Şimdi gördüğüm kadarıyla sadece çiçek, kuş, böcek gibi görsel olarak insanları mutlu edecek görseller çizmiyorsunuz sadece. Tabii canım. Birkaç tane çok güzel mesaj içeren resimler, çalışmalar gördüm. Dünyadaki açlık üzerine, aç kalan bebekler üzerine. Hele bir tanesi beni çok etkiledi. Bir aile fotoğrafı var. Babanın dudakları çizilmemiş, annesine küfür etmesin diye. Kolları çizilmemiş, evde şiddet uygulamasın diye. Aile içi şiddete bir parmak basılmış. Ya zaten bir yaraya bakış çevrilmiş. Evet. Ya mesela bana diyorlar ki, ya ben bu konuda çok eleştiri aldım. Mesela Instagram'da bana bayağı bir yazdılar işte. Babaları kötülüyormuşum da bilmem neymiş de. Mesela benim muhtarım bile bana kızdı. Dedi yani sen bunu yazıyorsan ama dedi biz kötü baba mıyız dedi. Bana bak dedim benim babam gibi şeker bir adam yoktu. Onun kızı olarak ben bunu yazmaktan hiç de dedim gocunmadım. Suçlu olan gocunsun. Bu zaten dedim hani yapmayan insanlara değil ki yapanlara bir şey yapmak. Hani dikkat çekebilmek. Ben de onu Instagram'da gördüm. Çok hoşuma gitti. Ben bunu neden kullanmıyorum dedim. Kullandım. Mesela burada kadına şiddete hayır var. Ben onu özellikle mor yaptım ve onun bana boyaları ta Bursa'dan geldi. Neden bana diyorlar mor çatın? Ben de mor çatıdan bile haberim yok. Ben düz mantık yürüttüm. Nasıl? İşte insanlar dayak yiyince dedim mor arıyor. O yüzden ben mor istedim, mor çalıştım. Ve onda da gene bizim kültürümüzü anlatan işte karanfildir, laledir çizdim. Çünkü bizim kültürümüz onlar. İnsanın kültüründen uzaklaşmaması gerek. Yozlaşma işte o zaman başlıyor. Doğru. Ve insanlarda var. Hep böyle vatanını kötüleme. İşte Avrupa güzel. Ya çok mu mutlu oradaki insanlar? Sana imkan güzel sunuluyorsa güzel.
Türkiye'deki imkanları güzel olanlar güzel hayat yaşamıyor mu? Yaşıyor. Önemli olan yaşadığın yerde, yaşadığın şehirde, yaşadığın köyde veya beldede neredeysen nerede. Mutlu olmayı bileceksin. Yaşadığın şeyden haz almayı bileceksin ya da sevdiğin işi yapacaksın. Bu kadar basit bu iş. Yani çok beklentini yüksek tutmanın alemi yok ki. Herkes yalıda yaşayacak diye bir şey yok. Herkes villada yaşayacak diye bir şey yok. Her zaman insanlar yukarı bakıyor. Biraz da aşağıya bakın. Karnını doyuramayan, ayağına ayakkabı giyemeyen insanlar var. Şimdiki insanlar doyumsuzluk var. Açıyor adam gardırobunu. Ya bir bakıyor, ay giyecek hiçbir şeyim yok. Kardeşim diyorum, ben alıp doldurmasın elbiselerini. Sen beğenip alıyorsun. Hep doyumsuzluk var. Hep böyle daha çok olsun, daha çok olsun. Ne yapacaksın? Çok olunca ne oluyor? Onun hizmetçisi oluyor. Yok temizlemesi, yok ütülemesi, yok işte kıyafet alırken bile bakıyorsun bir saat onlara hangisini diye. Eskiden insanların 2 tane kıyafeti olurdu. Ben çok iyi biliyorum. Bizim yün elbisemiz vardı bayramlık. Yaza da gelse, kışa da gelse onu giyerdik ve mutlu olurduk ya. Hani şimdiki insanlara benim en çok üzüldüğüm ve en çok eleştirdiğim şey şu. Hep doyumsuzlar. Yoku bilmiyorlar ve ailelerin en büyük hatası. Bak bizim en büyük dönüşümümüz o oldu. Ben yaşayamadım, çocuğum yaşasın. Yaşamasın kardeşim. Aç bırakma, susuz bırakma, sevgisiz bırakma. Hazıra da alıştırma. Her şeyi de eline verme. Bu sefer ne oluyor? O insanlar hep başarısız oluyor. Okuyanlara bak, işte ya çobandır, ya inşaattadır, ya tarladadır, ya zordadır, onlar okuyor. Onu o kendinden kurtuluş bileti olarak gördüğü için. Her şey sunulan insanlar zaten başarılı da oluyor. Ailenin çocuğa verebileceği en güzel şey sevgiyi, merhameti, vicdanı, insanlığı öğretsinler. Herkes doktor olur, herkes mühendis olabilir, herkes avukat olabilir, herkes öğretmen olabilir. Ama herkes insan olamaz. Önemli olan insan olmak. Yani hiç önemli değil. Senin nerede yaşadığın, hangi makamda, hangi mevkide olduğun hiç önemli değil. Nice insanları görüyorsun, bakıyorsun aman 2 kere konuşuyorsun. İşte makamı çok yüksek bir yerdedir. Aman diyorsun, boş ver ya. Tabii. Hiç önemli değil. Mesela bana bazen geliyorlar, böyle bir yayılıyor adamlar. Konuştukça düzeliyorlar. Şöyle yapıyor, sonra önünü şöyle yapıyor. Diyorum kıvama geldiniz. Hiç kimseyi kıyafetinden dolayı, görüşünden dolayı, yaşadığı yerden dolayı kesinlikle şey yapmayacaksın. Hani çok kişide var o ama köylü anlamaz. Niye anlamasın? Biz şehirde yaşarız ama şehirdekilerin köyde yaşaması çok zor. Çünkü biz bulmadığımız zaman kendimize göre bir şeyleri geliştirmek zorundayız. Kendimizi yenilemek zorundayız. Çünkü bakkala gidip, markete gidip, bir alışverişe gidip bir şey alamadığın zaman elindekini dönüştürüp, geliştirip yeni bir şeyler üretebiliyorsun. İşte yokluğun olması o yüzden iyi. Yokun olması o yüzden iyi. Çünkü verdikçe insanın doyumsuz insan ya. İnsanoğlu doymaz ki. Nurhan ablacığım, hedefinize ulaştınız mı? Yoksa bu daha başlangıç diyor musunuz? Hedefin ulaştığın zaman bittin demektir. Öyle bir şey yok. Ey maşallah. Yani hedefim, çünkü bir insanın yani bak yaşamımız var. Bir sonunda olduğunu biliyoruz ama hiç öleceğimiz geliyor mu aklımıza? Evet. Öleceğimizi biliyoruz ama günü yok çünkü. Veya işte ne bileyim, hedefe ulaşmak nedir yani? Tamam, ben köyümü boyadım, ettim. İşte ben birkaç köy de boyadım. Birkaç okul boyadım. Çankaya Belediyesi davet etti. Gittim orada bir sığınma evi boyadım. Ve insanlara diyorum, insanlar ister tek göz önünde olsun, senin olsun. Oraya gidince anlıyorsun ki insanın ailesiyle olması çok kıymetli. Aile gerçekten dünyadaki bana göre en kıymetli kurum. Ve aile bozulursa toplum bozulur. Ailenin çok sağlam olması lazım. Annenin, babanın, eşlerin, çocukların hep birlikte sahip çıkması lazım ve toplumları zaten nasıl bozuyorlar? Hep aileyi bozarak. Çünkü geleneğini, göreneğini, yapıcı, geliştirici olanları mutlaka korumamız, bunların üstüne gitmemiz lazım. Yani yok sayıyorlar, bilmem ne sayıyorlar, küçük görüyorlar veya işte kompleks mi var ki insanlarda aşağılık görüyorlar. Vallahi istersen diyorum çamurun içinde olayım, istersen pisliğin üstünde olayım ama kendi vatanım, kendi memleketim. Bana göre dünyanın en güzeli. Bizim evimiz 60 metrekare ev. Ama bana göre Sarayda'dan güzel. Neden? Çünkü benim. Nurhan ablacığım. Çok mu konuştum gene? Estağfurullah. Keşke sabaha kadar anlatsanız da dinlesem. Haddime düşmeyerek bir şey sormak istiyorum. Bu bilgi birikimine, bu donanıma nasıl kavuştunuz? Kitabı çok mu okuyorsunuz? Yok. Ben çok iyi bir gözlemciyim. Evet. Ben gelenlere de söylüyorum. Ne olursunuz diyorum, ağzınızı ayrı ayrı gezmeyin. Gittiğiniz yerde etrafınıza bakın. Ya böyle ne diyeyim, araştırmacı olmak, gördüğünden bir şeyler pay çıkarmak. Şu telefonlar var ya, güncelliyorlar. Ben diyorum kendinizi şöyle bir güncelleyin. Yaşadığınız ortamı, zamanı, geçmişinizi de bilin, geleceğinizi de bilin. Çünkü geçmişini bilmeyen geleceğini kuramaz. Geçmişinizi bilin. Millet bakıyorsun, utanıyorlar işte bilmem şunu. Niye utanıyorsun? İsterse benim babam çöpçü olur, isterse doktor olur, isterse mühendis olur, isterse tuvalet temizleyen olur. Ben herkese diyorum. Doktorsanız en iyisini olun. Öğretmenseniz en iyisini olun. Hani salla başa al maaşı değil. O işi seviyorsanız yapın. Ya sevmiyorsanız girişmeyin o işe. Bırakın adam gibi yapacaklar yapsın.
Mimarsan en iyisini ol diyorum. Anne sen en iyi anne olmaya çalış. Baba sen en iyi baba olmaya çalış. Tuvalet temizliyorsan bana diyorlar ki niye tuvalet temizlemiyorsun? O da bir iş ve o da bir ihtiyaç. Öyle değil mi? Herkes doktor olsa, herkes mühendis olsa, herkes öğretmen olsa veya herkes ne bileyim işte müteahhit olsa, mimar olsa öteki işleri kim yapacak? Hepsine ihtiyaç var. İnşaat işçisine de ihtiyaç var, çiftçiye de ihtiyaç var. Herkese ihtiyaç var. Onun için yaptığınız işin en iyisini yapacaksınız. Onun için diyorum ben insanlara bak buraya turlar falan geliyor. Ağzınızı ayıra ayıra gezmeyin. Lay lay lom değil. Etrafınıza bakın. Bir kere mimarisine bakın. İklimine bakın, insanlarına bakın, şekline bakın, oranın bitki örtüsüne bakın. Hep diyorum ya bana bazen kızıyorlar. Ağzınızı ayıra ayıra gezmeyin diyorum. Bakın etrafınızdan ders alın. İlber Ortaylı'nın dediği gibi valiz gibi gezmeyin diyor. Aynen ya hani tekme vurulan bir şey olmayın. Bir ağırlığınız olsun. Hani adam sana tekme de vursa ayağı acısın. Bir kere insan kendine değer verecek. Sen kendine değer verirsen, sen kendine saygı duyarsan karşındaki de sana saygı duyuyor. Sevmesen de saygı duyuyor. İnsanları sevmek zorunda değiliz hiçbirimiz. Ama insanlara saygı duymak zorundayız. Bu kadar basit bir iş. Hani kişilik haklarına, ne bileyim işte yaşam hakkına, bazı şeylere saygı duyacağım. Diyorum ya sevmek zorunda değiliz. Ben seni sevmek zorunda değilim, sen de beni sevmek zorunda değilsin. Ama sen beni rencide edemezsin. Ben de seni edemem. Hani saygı duymak zorundayız. Dün akşam şeyleri gene gördüm. İnsanın azığı diyor sevgi, merhamet ve vicdan olmalı. Ne kadar güzel. İşte bir dizi seyrediyor insanlar böyle. Ya kardeşim mesela eskiden Türk filmleri olurdu ya. Şerefsizce yaşamaktansa şereflice ölmek yeğdir. Benim en sevdiğim. Bak ben çocukluktan beri biraz herhalde böyle ya herkesin bir yaranışı, bir kapasitesi var. Bir şey böyle bir film filan seyretsem ondan alacağım bir şey olmalı. Ya işte diyorum ya etrafından baktığın zaman bir şey anlamalısın, bir şey görmelisin. Yani lay lay lom değil hayat. Ve onlar zaten yaşasa da nasıl diyeyim sen ağacın yaprakları dökülür süpürsün gider. Geride bir şey kalmaz. Evet. Ama orada özel bir şey olursa sen onu bulup alıyorsun. Yani bir cevherin varsa, bir dolu tarafın varsa, bir güzel tarafın varsa o zaten kalıyor. Bir işte ne bileyim bir Mevlana'yı herkes anıyor. Öyle değil mi? Bir Aşık Veysel'i mesela adamı beğenip birçok yere çıkartmamışlar. Ama adamın içi dolu. Hala biz bugün anıyoruz değil mi? Evet. Bir Yunus Emre'yi anıyoruz. Bir işte Hacı Bayram Veli'yi anıyoruz. Ne bileyim bir Fatih'i anıyoruz. Ya donanımlı olmak işte diyorum ya sana kendini geliştireceksin kardeşim. Bu kadar basit. Baktığın yere hani bastığın yerleri toprak diye basma tanı diyor. Şunun altta binlerce kefensiz yatanı. Tarih veya işte ne bileyim bir medeniyetin geçtiği yer sadece işte bir Efes'teki kalıntılar değil. Veya ne bileyim bir Aspendos değil. Veya ne bileyim bir Göbekli Tepe değil. Olduğun yerde. Şurada bak duvarlar var karşıda. Belki 3000 yıllık, belki 5000 yıllık bilmiyoruz ki. Ama sütun değil ya, insanlara göre o tarihi eser zannetmiyorlar. Evet. Ya diyorum ya işte bakarken bakmayı bilin. Böyle ayırt edici olun. Ya çok lay lay lom yaşıyor insanlar. Çok böyle, çok içi boş ya. Tangır takır diyorlar. Evet. Hani böyle içini dolduracağım. Ailemiz çok önemli. Babam derdi ki benim, gittiğiniz zaman, yaşadığınız zaman veya geçtiğiniz yerde iz bırakın. Ya şimdi mesela yoldan geçerken taşlar düştüyse yere babam benim onları toplar duvara koyardı. Ve uzun süre geçirmeyen bir yerdeyse onları topladığı zaman hep değerlenmiş. Buradan İsmet geçmiş. Şimdi bizim de bir izimiz olacak inşallah dünyada. Hani işte dediğiniz gibi bir mesajımdan da bir izim olacak veya işte ne bileyim. Anılarda bu videolarda. Anılarda olacak. Mesela ben bir TED konuşmacısıyım. Bir TED'de kalacak en azından. İşte bir sürü videolar çekildi, bir sürü görseller oldu. Bunlar mutlaka bir şekilde yani benden sonraki insanlara örnek olabildiysek, bir şeyler anlatabildiysek, bir şeyler bırakabildiysek ne mutlu bize. Yani diyorum ya herkesin bu dünyada bir görevi var. Evet. Görevimiz neyse yapmaya çalışacağız. Diyorum ya benim amacım köyü tanıtmaktır. Çünkü bizim köyün bundan bir 5-10 sene öncesine kadar haritada adı yoktu. Ben iyi bir takmıştım kafayı ama inşallah vardır. Artık vardır. Az önce bir cümle söylediniz, çok ilgimi çekti. İşte insanlar şehirden köye göç ediyorlar gibi bir cümle söylediniz. Benim de bu zamana kadar yapmış olduğum diğer videolarda aslında odak noktam hep şehirden köye göç eden, şehirli dostlarımızın hayatları, yeni bir hayata adım atan insanlar. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şehirden köye göç eden şehirliler hakkında veya bu durum hakkında, özellikle bu pandemiden sonra bu oluştu. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Mesela geçenlerde de geldiler işte bir çekim yapmaya öğrenciler. Onlara da anlatmışım. Sonra videoyu gönderdiler gördüm. Bak pandeminin bize öğrettiği en büyük şeylerden bir tanesi. İnsan arabasız da yaşar, evsiz de yaşar, sokakta da yaşayan bir sürü insan var. Onlar da insan. Onlar da aynı anda yaşıyoruz. Aynı anda nefes alıyoruz. Mesela aynı saniyeyi, aynı saliseyi yaşıyoruz. Kimse burada ne zenginlik, ne fakirlik, ne makam, ne mevki sökmüyor değil mi? Tabii. Çünkü herkese eşit. Aynı güneşin altında yaşıyoruz. Aynı dünyada yaşıyoruz. Aynı oksijeni alıyoruz.
Ne oluyor? Ama hiç kimse aç yaşayamaz. Onun için toprak çok önemli. Ben mesela şu an çok en üzüldüğüm şeylerden bir tanesi. Köylüler toprağını satıyor. En büyük eziyeti çeken toprak. Kendisini işlemesini, kullanmasını, onun dilinden anlayan insanlar onu satıyor. Sen şimdi şehirden köye geldin ama sen toprağın dilinden çok anlamazsın. Öğrenmeye çalışıyoruz. Ama çok zor bir iş. Alaylı olmak başka bir şey. Okullu olmak başka bir şey. Çünkü okulda ne kadar başarılı olursa olsun adam uygulamaya girmedikten sonra o işi yapamaz. Her konuda çok öyle. zor. Evet. Her işte tabii ki ben şey olarak söylemiyorum onu. Onun için diyorum ya, o işin dilinden anlayacaksın ve seveceksin. Mesela toprağını aldın. Oradaki çiftçiyle irtibatını kesmeyeceksin. Her toprağın bir de diyorum ya, her coğrafyanın insanı bile farklıdır. Her coğrafyanın yetişen bitkisi bile farklıdır. Mesela her yerde her şey yetişmez. Toprağın dilinden anlayan insanlarla irtibatını kesmeyeceksin. Toprağı tanıyacaksın. Kendini de tanıyacaksın. Ben orada yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Mutlaka zorlanacaksın. Dedim ya, köydeki insan şehirde yaşar ama şehirdeki insanın köyde yaşaması çok zor. Çünkü orada birçok şeyi kendine göre yorumlaman, uygulaman lazım. Ama istedikten sonra insan her yerde yaşar. Yani kendini tanıyıp isteyeceksin. Toprağın el değiştirmesi beni en çok üzen şeylerden bir tanesi. Çünkü topraklar zebil oluyor, ziyan oluyor, yazık oluyor. Şu dağın tepesinde ev olur ama bu topraklar gittikten sonra tarım olmaz dağın tepesinde. Onun için tarım alanlarının çok iyi korunması lazım. Ağzınıza sağlık. Ya vallahi bence de çok iyi korunması lazım. Bunu bilmiyoruz biz. Hani toprağın ne kadar kıymetli olduğunu bilmiyoruz. Gelecek teknolojik olarak yazılımda ama gelecek yine de ne olursa olsun tarımda. İnsan ilkel şekilde de olsa yemek içmek zorunda. Yani teknoloji olmadan da yaşar. Ama tamam, bu devirden sonra teknolojisiz artık zor insanlar yaşamaz. Ama aç hiç yaşayamaz. Onun için toprağı sevecek. Toprağın dilinden anlayacaksın ve toprak, ya her şeyin başı gelinde sevgiye dayanıyor. Yani seveceksin. Bitti, bu kadar. Yani her şey ne olursa olsun. Yaptığın işi de seveceksin, aileni de seveceksin, vatanını da seveceksin, dünyanı da seveceksin. Toprağını hele en çok onu seveceksin. Toprak senin özgürlüğün. Mesela ben niye burada çok rahatım? Çünkü benim toprağım, burası benim memleketim. Burası benim özgürlük alanım. Ben mesela gitsem gelsem nerelere gidiyorum, geliyorum çağırıyorlar. Şuradan bir çıkıyorum, oh be diyorum, dünyanın en güzel köyünde ben yaşıyorum. En güzel köy benim köyüm. Çok teşekkür ediyorum. Bir şey değil. Verdiğin cevaplar için. Ağzına yüreğine sağlık. Yani Valla konuşsam ben bir sene konuşurum. Valla evet. Yani keşke ya de önemli olan konuşsanız. bence herkesin diyorum ya, bir mesajı olmalı. Davası olmalı. Tabii ki ya, benim davam buydu. Köyü tanıtmaktı. Evet. Yani diyorum ya, bir davan olacak. Bir inandığın bir şey olacak. Diyorum ya, kendini de tanıyacaksın. Yani ben şimdi kalkıp da 100 metre yürüyorsam kalkıp da ben 5 kilometre yürürüm diye iddia etmeyeceksin. Evet. Neyse kapasiten, yapabileceğin neyse odur yani. Herkesin nasıl Gücünü- derler, bir yoğurt yiyişi var. Herkesin Gücünü bilecek. yaşantısı var, bir kapasitesi var, bir yapabileceği işler var, yapamayacağı işler var. Neyi yapabiliyorsan onu yapacaksın. Çok teşekkür ediyorum. Bir şey değil. İyi ki varsınız. İyi ki benim gibi deliler var değil mi? İyi ki var. Ben diyorum ya, adını deliye çıkarmak bence çok akıllıca iş. Ona şimdi çok dokunmuyorlar deliyim diye. Evet. Çok sağ olun.